Göze çarpan şey hareketleri değil. Sahada en çok dikkat çeken oyuncu o değil çünkü. Ama oyunu en çok etkileyen oyunculardan biri olabilir. Çünkü onu farklı yapan şey oyunun akışıyla kurduğu ilişki. Onun yaptığı şey istatistiklere her zaman yansımaz ama oyunun akışını değiştirir. Topu ayağında tutarak değil, doğru anda doğru yere oynayarak etkili oluyor. Örneğin bu pozisyonda mesela topu kontrol ettikten sonra ekstra bir dokunuş yapmıyor. Tek pas basit gibi görünüyor ama oyunu hızlandıran aslında tam olarak bu. Adra oyunun kendisinden daha hızlı düşünüyor. Top ona geldiğinde ilk yaptığı şey şu: kontrol, kafa kalkıyor ve karar. Ancak bu çok uzun bir süre değil, yaklaşık 1 saniye içerisinde gerçekleşen bir süreç ve genelde de aldığı karar doğru. Bazen tek pas, bazen bir duvar pası, bazen de sadece oyunun yönünü değiştirmek. Ama ortak nokta şu: topu gereksiz yere ayağında tutmuyor. Çünkü modern futbolda artık topu tutan oyuncular değil, topu doğru kullanan oyuncular değerli. Ve Adra bu noktada oldukça dengeli bir profil çiziyor. Sürekli hareket halinde ve sabit değil. Topu aldıktan sonra kaybolmuyor, tekrar pozisyon alıyor, tekrar opsiyon oluyor. Yani sadece pas veren değil, pas verdikten sonra da oyunun içinde kalan bir oyuncu. Bu da onu bağlantı oyuncusu yapıyor. Bağlantı oyuncusu dediğimiz profil aslında tam olarak burada ortaya çıkıyor. Top sürekli onun üzerinden akıyor ama hiçbir zaman oyunu yavaşlatmıyor. Sanki bir duvarmış gibi oynuyor. Top geliyor, tek dokunuş ve yön değişiyor. Bir anda rakip savunmanın dengesi bozuluyor. Bu rol çok fazla konuşulmaz ama sahadaki en kritik rollerden biridir. Çünkü bu oyuncular olmadan ataklar devam etmez, oyun kopar ve tempo düşer. Adra burada takımın ritmini koruyan oyuncu. Ama şunu da söylemek lazım, bu rolün bir dezavantajı var: çok dikkat çekmez. Ama teknik ekipler için değerlidir. Top ayağına geldiğinde fazla düşünmüyor olması, karar verme hızının yüksek olması onu tempolu oyunda da avantajlı bir hale getiriyor. Ama bazen bu hız onu daha fazla güvenli oynamaya da itebiliyor. Yani risk alabileceği pozisyonda basiti seçtiği anlarda var. Bu kötü mü? Tabii ki hayır. Ama onu bir üst seviyeye taşıyacak şey bu dengeyi daha iyi kurmak. Yani ne zaman risk, ne zaman garanti. İşte bu ayrım Adra'nın gelişim noktası. Ama genel olarak baktığımızda oyunu bozmayan, aksine oyunu akıtan ve takım arkadaşlarını daha iyi gösteren bir oyuncu profili görüyoruz. Bu yüzden belki manşet olmaz ama sahada çok iyi iş yapar. Şimdi izlediğimiz pozisyonda ise bir adım daha ileri gidiyor, topu alıyor, rakibini eksiltiyor ve ceza sahasına giriyor ve kritik an doğru tercih yapıyor, pası gole dönüşüyor. Bu tarz detaylar özellikle dar alanda ya da set hücumunda çok değerli.